Titanic batışa giden yol. İnsanlık bazen bir şeye fazla güvenir. Teknolojiye, paraya, mühendislere ve en çok da bize bir şey olmaz düşüncesine. 1912 yılında insanlar tam da böyle hissediyordu. Okyanuslar artık fethedilmiş sayılıyordu. Sonra bir gemi yapıldı. O gemi sadece çelikten değil, insan gururundan da inşa edildi. Ona batmaz dediler. Ve tarih en büyük trajedilerden birini yazmaya başladı. İnsanlığın en büyük gemisi. Bu gemi bir ulaşım aracı olarak değil, güç gösterisi olarak tasarlandı. Sahibi White Star Line idi. Hedefleri hız değil, ihtişamdı. Rakip şirketlere mesaj vermek istiyorlardı. En büyüğü biz yaparız. İnşa yeri Belfast. Binlerce işçi 2 yıldan fazla süre boyunca bu devasa gövdeyi yükseltti. Bazı işçiler çalışırken yaralandı, bazıları hayatını kaybetti. Daha denize inmeden bile bedel ödenmeye başlamıştı. 269 metre uzunluk, 28 metre genişlik. ...260-90 metre uzunluk, 28 metre genişlik. Bu devasa yapının inşası insanüstü bir çaba gerektiriyordu. Her bir perçin bir işçinin azmini fısıldıyordu adeta. Yüzer bir saray. Havuzlar, hamamlar, balo salonları, restoranlar. Zenginler için özel süitler. Döneminin en büyük ihtişamı. İnsanlık gururluydu. Ama kader henüz sözünü söylememişti. Bir çağın rüyasıydı. Çelikten bir vaat, suda yüzen bir saray. Evet, çok güzel ama elimi sıkı tut. Yüzen bir saray. İçinde yüzme havuzu, Türk hamamı, balo salonları, restoranlar, asansörler, hatta zenginler için özel süitler. Ama kimse şu soruyu sormadı. Bu kadar büyük bir gemi gerçekten kontrol edilebilir miydi? Sonsuz güven. 10 Nisan 1912. Kalkış limanı Southampton. İnsanlar el sallıyor, orkestralar çalıyor. Herkes bu yolculuğun tarih yazacağını düşünüyor. Gemi önce Fransa ve İrlanda limanlarına uğruyor. Sonra rotasını New York City'ye çeviriyor. Gemide yaklaşık 2200 insan var. Milyonerler, göçmenler, mürettebat, hayaller, umutlar. Bazıları yeni bir hayata gidiyor. Bazıları sadece tatil yapıyor. Gemide 800'den fazla oda var. Posta çuvalları, değerli eşyalar, hatta birkaç otomobil bile taşınıyor. Kayıtlı köpekler bulunuyor. İnsanlar kadar hayvanlar da bu yolculuğun parçası. Ama filikalar herkese yetecek kadar değil. Çünkü kimse batmayacağına inanılan bir gemiye fazla filika koymak istemedi. Kötü bir görüntü olurdu. İşte ilk hata burada gizlidir. Büyük gemilerde birçok hikaye yaşanır. Bazıları asla anlatılmaz. Sadece kalplere yazılır. Bir elin sıcaklığı bütün bir okyanusu ısıtabilirdi. O gemideki her ruhun bir hayali vardı. Onlarınki daha yeni başlıyordu. Ama gece
henüz bitmemişti. Görmek istemeyen gözler. Kaptan Edward Smith tecrübeli bir denizcidir. Bu onun son seferidir. Emeklilikten önceki vedası. Telsiz odasına buz uyarıları gelir. Başka gemiler rotada buz dağları olduğunu bildirir. Ama hız düşmez. Çünkü takvim vardır. Çünkü prestij vardır. Çünkü insanlar kötü ihtimalleri ertelemeyi sever. Şimdi kendine şu soruyu sor. Eğer ölüm yavaşça yaklaşıyor ama kimse ciddiye almıyorsa suç kaderde midir yoksa kararlarda mı? O gece 14 Nisan gecesi. Deniz tuhaf biçimde sakindir. Dalga yoktur. Ay yoktur. Su siyah bir cam gibidir. Tam da bu yüzden buzdağları fark edilmez. Çünkü normalde dalgalar köpük yapar ve buz görünür olur. Bu gece doğa bile sessizdir. Saat 23:40. Gözcü çanı çalar. Buzdağı düz önde. Manevra yapılır. Ama dev bir kütle saniyeler içinde dönemez. Buz geminin yanını yırtar. Küçük bir çizik gibi görünür. Ama o çizik kaderin imzasıdır. 5 bölme su alır. Gemi 4 bölmeye dayanabilirdi. Artık geri dönüş yoktur. Ama yolcular hala bunu bilmez. İlk su posta odasına dolar. Sonra kazan dairelerine. Mühendisler gerçeği anlar. Gemi birkaç saat içinde yok olacaktır. Ama güvertede müzik çalar. İnsanlar üşüdüğü için battaniye ister, ölüm için değil. Filikalar indirilir. İlk filikalar yarı boş gider. Çünkü insanlar o dev geminin batacağına inanmaz. İnsan zihni gerçeği bazen son ana kadar reddeder. Artık herkes gerçeği görür. Panik başlar. Dualar yükselir. Çığlıklar karanlığa karışır. Buz gibi ölüm. Su sıfıra yakındır. Suya düşen biri dakikalar içinde hipotermiye girer. Çoğu insan boğulmaz. Donar. Yaklaşık 1500 kişi ölür. 700 civarı kurtulur. Bazı filikalar geri dönmez. Çünkü panik vardır. Çünkü korku bulaşıcıdır. Ve belki de en acı gerçek şudur. Yer vardı. Zaman vardı. Ama cesaret yoktu. 2-10-8. Gövde dayanamaz ve kırılır. Ön kısım karanlığa gömülür. Arka kısım birkaç dakika dikilir. O an yüzlerce insan yıldızlara bakar. Çünkü son gördükleri şey gökyüzüdür. 2:20. Her şey biter. Gemi Atlantik Okyanusu'nun dibine iner. Çarpışmadan batışa kadar 2 saat 40 dakika geçmiştir.